Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir sırt çantası yapacağız sizlerle. Sırt çantası diyorum ama siz dilerseniz bunu bir kol çantası da yapabilirsiniz. Dilerseniz bunu kapaksız çalışabilirsiniz. Harika bir örnek. Bakın kalıp gibi, taş gibi bir çanta. Örneği çünkü örerken göreceksiniz. Hani bir nevi çift kat gibi gittiği için gerçekten son derece muntazam duruyor. Yani hiçbir şekilde içi boş olmasına rağmen bakın kalıp gibi bir çanta olmuş oluyor. Ne kadar ip gitti derseniz yumuşak yerli rafya kullandım. Toplamda 3 tane rafya gitti. Yani yaklaşık 150 gramdan düşünürseniz 450 gram bir ip sizin için yeterli olacaktır. Şöyle alt detaylarına da bakalım. Yine her zamanki gibi muntazam bir dikdörtgen taban çalıştık. Bu taban videosu yeni çalıştığım bir model. Yeni videosunu yine açıklamalar bölümüne ekleyeceğim linkini. İçine bu çok kalın kanvaslardan değil ama ince kanvaslardan da yine de koydum. Hafif bir sağlamlık katsın diye. Onu da bu aparatlarla sabitledim. Görüyorsunuz şu tombikliğiyle, şu formuyla gerçekten son derece güzel bir çanta oldu. Bu sefer böyle bir kilit tercih ettim. Bakar mısınız? Açtığınızda dediğim gibi hiç bu aparatları kullanmasanız bile şahane bir torba çanta olmuş oluyor. Yani sımsıkı, bakın hiçbir şekilde gevşemiyor. O yüzden bu aparatınızı dar yapmanız gerekiyor. Şimdiden söylemiş olayım. İçini açtığımızda yine her zamanki gibi oldukça geniş bir iç hacim. Dak kumaş kullandım. Dak kumaş da zaten kalın bir kumaş biliyorsunuz. O da tok bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Aynı telalı gibi bir kumaş. Siyah bir de koyu renk olduğu için biliyorsunuz boyamalar kumaşların kalınlığını etkiliyor. Bu normal diğer daklara göre de biraz daha kalın, daha tok durandı. Gene çift cebimizi kullandık. Bakın son derece biliyorsunuz ceplerimi çift kattan çalışıyorum. Tertemiz bir görüntü olsun diye bunların her detayının videolarını açıklamalar bölümüne ekliyorum. Nasıl tabanını ekleyeceğim. Aynı şekilde astar videosunun linkini de açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Oldukça büyük bir çanta. Bakın açtığım zaman enine kadar kocaman. Boy yine her zamanki gibi fix 30 santim olarak çalıştım. Şöyle göstereyim. Bakın tek bir hamleyle büzdüğünüzde çanta hemen formunu kazanıyor. Doğru pileyi vermek bu anlamda gerçekten önemli. İnanın çok beğendim. Çok güzel oldu. Çok da şık oldu. Biliyorsunuz son zamanlarda sırt çantalarında bu sap detaylarını kullanıyorum. Düz örgü kullanıyorum ve sonuna bu şekilde zincir detayı ekliyorum. Bu ne demiştik? Bize ayarlanabilir bir sap olmasını sağlıyor. Yani istersek bunu bu şekilde dilediğimiz yere takaraktan boyunu kısaltabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz çanta sapları boya ve kiloya göre gerçekten değişiyor. Siz dilediğiniz şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Hani zamanla saplarda uzama vesaire yapsa bile buradan ayarlama şansınız var diyorum. Şöyle bir hatırlatmaya da geçelim. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olur. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz videolarım yayınlandığında hemen size bildirim olarak düşecektir. Gerçekten gördüğünüz üzere son derece harika bir çanta oldu. Kapakta görüyorsunuz sık iğne yöntemini kullandım ama hep yüzünden böyle kalıp gibi taş gibi bir kapak. Bunun da tüm detaylarını bu videoda öğrenebileceksiniz. Dedikten sonra hazırsanız çantamızı örmeye başlayalım. Evet, başlıyoruz şimdi yapmaya. Bakın her zamanki gibi köşede bıraktığım iğneyle tabanımı tamamlayacağım. Ama öncesinde gerekli bilgileri hemen vermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere dikdörtgen bir taban hazırladık. Bu sefer hazır tabanla değil örgü tabanla çalıştım. Size de fikir olması açısından. Ben normal 25-12'lik biliyorsunuz deri taban kullanıyordum. Onun yerine 25-12'lik bir taban hazırladım. 29 tane zincirle başladım. 29 zincirle başlayıp şöyle söyleyeyim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sıra
ördüm. Şimdi benim tabanda kullandığım siyah rafyam biraz inceydi. O yüzden sıra sayım biraz bu şekilde oldu. Ama burada baz alacağımız şey göz sayısı olacağı için şimdiki kullandığım rafya bakın birazcık daha kalın bir rafya. O yüzden o onu dengeleyecek. Yani 12 sıra ördüğünüzde bu şekilde ideal bir taban elde edeceksiniz sırt çantası için. Şimdi hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın en son üçlünün göbeğini battım. Yani o üçlünün göbeğine bir tane yaptım. Ve sonrasında artık ilmek kaydırmayla devam edeceğim. Şöyle hemen şu yanındaki ilmeğe giriyorum. Ve sonrasında aynı ipin çıktığı yerden inelim artık biraz. Aynı bakın ipin çıktığı yerden iğnemi geçiriyorum ve ipimi arkaya çekiyorum. Böylece buraya da bir ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Hemen çeviriyorum arkaya. Şöyle sık iğnelerimin arasından ilerliyorum ve böylece ipimi içeriye gizlemiş oluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki tabanda siz neden başka rafya kullandınız? Aslında şundan kaynaklı. Elimde aynı biliyorsunuz seriler hep farklı çıkıyor. Tonlamaları yani hepsi siyah olsa da tonlamaları, incelikleri, kalınlıkları farklı oluyor. Aynı seriden iki rafya var elimde. Ola ki yetmezse şimdi tabanı da örerim. Bu sefer gövdede bir fark oluşmasın diye tabana başka bir rafya kullandım. Daha ince bir rafyaydı. Üst kısımlarında farklı aynı cins rafyayı kullanacağım. Şimdi tabanımı mutlaka ütülüyorum. Bu çok önemli. Unutmayın. Lütfen mutlaka tabanın üzerini örmeye başlamadan önce ütüsünü yapın. Bu önemli bir detay. Şimdi başlayalım dilerseniz. Şöyle çantamın yan ortasından başlıyorum. Şöyle girdim. İkisine birden giriyorum. Arka lobdan değil. İkisine birden girdim. Ve buraya hemen 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincirimi çektim. İpimi arttım. Hemen yan tarafa giriyorum. Tekrardan bir ikili trabzan yapıyorum buraya. 2 zincirin yanına ikili trabzan. Bakın ipimi de içinden yürüterek götürüyorum. Yan tarafa girdim. Hemen yine ikili trabzan. Bu şekilde ilk sırayı komple ikili trabzanla dolaşacağım. Örneğimizi tam olarak oturtmamız için birlikte birkaç sıra öreceğiz. Bu ilk sıra böyle tamamen ikili trabzanla gidecek. Tabanımın biraz sert ve tok durması için içine kanvas koyacağım ben bu sefer. Dilerseniz siz keçe de kullanabilirsiniz ya da ihtiyaç duymazsanız tabii hiçbir şey koymanıza da gerek yok. Ama benim dediğim gibi rafyam biraz inceydi tabandaki. Gövdeye göre taban daha yumuşak kaçtığı için onu ben bir kanvasla desteklemek istiyorum. Kanvası tuttururken de bu tabanlara koyduğumuz gold böyle aparatlar var. Gerçi her rengi var onların da. Onu kullanacağım. Böylece tabanın doğrudan yere değmesini de önlemiş oluyoruz o aparatlarla. Bakın bu şekilde. Hiçbir arttırma yapmayacağım. Yani köşede de herhangi bir arttırma yapmayacağım. Bu şekilde ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Her zamanki gibi şöyle arkaya bakın şu ilk yaptığım zincir bu zincirin değil tepesine değil
Hemen yanındaki ilk trabzanın tepesinden giriyorum. Arkaya çekiyorum. Sonra aynı ipin uzantısına giriyorum. Sıkıştırıyorum ve şöyle biraz uzatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Bakın bu alttaki zincirin tepesi olmuş oldu. Şimdi ipimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın bakın şu şekilde giriyorum. Yani tepesine değil, kendisine alıyorum, göbeğine giriyorum. Uzattım. Yine bir, iki seferde çekiyorum. İpimi arttım. Bakın şimdi yanındakindeyim. Bunun üstünü aynen örüyorum. Normal ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki. Şimdi yanındakinin yine gövdesine batıyorum. Uzattım. Bir, iki. Bu şekilde şimdi belli olmuyor ama biraz sonra belli olacak. Özellikle üst sıralara çıktığımızda. Bu ilk başta kurmak için yapıyoruz bunu. Üstte biraz daha değişecek. Evet, yine bir trabzanımı yaptım. Yanındakinin bakın tepesine değil göbeğine. Girdim göbeğine. Çıkarttım ikisini. Kaldı ikisi. İkisini de yine aynı şekilde çıkartıyorum. Arttım. Bakın yanındakindeyim. Burada takip edebilirsiniz. Biz zaten bakın bunu o şekilde alıyorum. Yanındakini normal düz trabzanımı yapıyorum. İkisini bir aldım. Yine ikisini bir aldım. Bakın ikili trabzan yapıyoruz. Arttım. Yanındakinin gövdesine giriyorum. Gövdeye girdiğimiz için oralarda böyle minik kabarcıklar oluşuyor. Üste doğru gittikçe çok daha harika bir örnek çıkıyor. Uzun zamandır yapmak istediğim bir örnekte bu sırt çantasına nasip oldu. Evet, hemen yanındakinin tepesinden devam ediyorum. Şimdi normal trabzanımı yaptım. Arttım. Bakın yanındakinin gövdesi. Uzatıyorum biraz. Bakın tepeler hep aynı, yine sıkı. Görüyoruz değil mi? Çünkü şu tığımdaki ilmeğimi hiçbir zaman gevşetmiyorum. Güzel kusursuz örgüleri yapmanın en önemli kuralı bu. Unutmayalım. Tığım her zaman sıkı. Tığımdaki ilmeği hiç gevşetmiyorum. Uzatmamı bakın burada yapıyorum. İlkini uzattım. İkincisini hiç uzatmadım. Aynen çektim. İpimi arttım. Bakın son kez gösteriyorum. Yanındakinin gövdesine bu şekilde girdik. Uzattım. Çıkarttım. Yine aynı şekilde ikincisini çıkarttım. Şöyle bakın topuzlar oluşmaya başladı. Bundan sonra hep örnekleri kurarken yani bir buradan yani bir şuradan hep aradakilerden kura kura gideceğimiz için çok güzel bir görüntüsü olacak. Hemen bu sırayı bu şekilde dolaşıp geliyorum. Evet, geldik artık sıranın tekrardan sonuna. Bakın şurada bir şey yaptım. Onu hemen size de göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu örneğin çift olması lazım. Ama eğer ki diyelim ki tek oldu, denk gelmedi, ne yapacağız? Şimdi burada yan yana iki tane düz trabzanın denk gelmemesi lazım, değil mi? Bir tane şu gövdeli, bir tane ara bakın. Şu hep birer böyle sıralı şekilde gitmesi gerek. O zaman ne yapacağım? Şimdi bu yan yana denk geldi ya. Bunun için araya bir tane daha bundan atacağım. Yani bir tane arttırma yapmış olacağım burada. Normalde tepesine battığım ikili trabzan yaptığım bakın trabzanın bir de gövdesinden alıyorum. Böylece ne yaptım? Bakın burayı da aynı şekilde araya birer tane olacak şekilde denk getirmiş oldum.
Şimdi uzattım. Yine şu zinciri bakın bırakıyorum. Yanındaki ilk trabzanın tepesi. Yani şurası. Arkadan geliyorum. İpimi çektim arkaya. Çektim. Şimdi ne yapıyorduk? İpin şu uzantısından tekrardan giriyorum. İpi ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle bir sıkıştıralım. Şöyle ipimi çıkarttım. Bir tane şöyle zincirle bunu sıkılaştırdım. Bu benim ilk sık iğnem yerine geçiyor. Hemen yanındakinden başlıyorum ve bu şekilde bir sıra sık iğne dolaşacağım. Bundan sonra hep böyle gidecek. Bir sıra örneği koyacağız. Bir sıra sık iğne gideceğiz. Bir sıra örnek, bir sıra sık iğne şeklinde. Tabi bu sık iğnelerimiz arada kalacak. Hemen bu şekilde her trabzanın tepesine bir tane olmak üzere sık iğnelerimi yapıyorum ve geliyorum. Evet, son sık iğnemi de yaptım. Artık yine aynı şekilde karşı tarafa geçeceğiz. Yaptığımız bakın şuradaki o ilk zincir gibi sık iğne benzeri şeye değil, yanındaki yaptığım gerçek ilk sık iğneye giriyoruz. İpimi arkaya çektim. Şimdi o ipin uzantısından bakın, ipin uzantısı görünüyor burada. Girdim, arkadan geçirdim. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Bakın burada şuraya girmem lazım. Altıma girmem gerekiyor. Çünkü bakın bunun altında topuzdan yok. O zaman buraya gelmem gerekiyor. Yani bunu hiç şöyle ipimi arttım. Hiç sıkılaştırmıyorum. Hemen alta indim. Bakın altına, tam hizasındaki altındaki trabzanın göbeğinden indim. Şöyle biraz uzatmam lazım. Takıldı rafya. Evet. Uzattım. Bu şekilde buraya trabzanımı yaptım. Bakın hemen yanındakine normal trabzan. 1 2 geldim. Bakın. Şimdi şu aradaki boş olana uzattım. İyice uzatıyorum bakın. Uzattım. Ve büyük şu topuz trabzanımı yapmış oldum. Yine arttım. Sıradakini normal trabzanımı yapıyorum. Bir, iki seferde çıkarttım bakın. Şimdi geldik hemen daha önce bakın şurada yapmadığım, bakın şu topuz olanların arasındaki trabzanlara giriyoruz. Yani daha önce düz ördüğümüz trabzanların bu sefer göbeğine giriyoruz. Bu şekilde. Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. Rafyam böyle bildiğiniz kurum kömür siyahı gibi simsiyah bir rafya. Ama tabii telefonun altında hafif parlıyor. Böyle fümemsi bir renk alıyor. Sizi yanıltmasın. Baya baya böyle simsiyah bir rafya. Bakın şunları güzel uzatın lütfen. Eğer uzatmazsanız kasar. Kasma yapar. Sonra örgünüz düzgün olmaz. Şu hizaya bunu çıkarabilmem için ta buraya kadar ne yapmam lazım? Bunu uzatmam lazım. Hemen bakın yanındaki sıradakinin tepesine normal ikili trabzanımı yaptım. Geldim. Bakın burada bir topuz, burada bir topuz arasında
yapılmayan bir trabzan var. Hemen oraya giriyorum. Şimdi uzatıyorum, uzatıyorum, uzatıyorum. Bakın uzattım. Çıkarttım. Tekrardan son kez gösteriyorum. İkili trabzanımı yaptım. Normal bakın. Çünkü topuzun üstündeyiz. Topuzun üstüne normal. Şimdi bakın şu iki topuzun arasındaki normal trabzanımız var. Bir önceki sırada yaptığımız. Uzattım iyice. İkisini bir çıkarttım. Diğer ikisini çıkarttım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde aynı mantıkla gideceğiz. Yani yine buraya birleştireceğiz. Yine bir sıra sık iğne. Sonra dönüp dolaşıp geleceğiz. Tekrardan bunu yapacağız. Yani aslında araya sık iğne koymamızın tek esprisi şunların daha uzun, daha dikkat çekici olması. Yani diğerinde daha küçük küçük oluyordu ya, bakın şu altta görüyorsunuz. Daha küçücük küçücüktü. Şimdi bakın kocaman kocaman olmaya başladılar. Bunun sebebi araya koyduğumuz sık iğne. Uzatmalarınıza dikkat edin. Kasma yapmasın diyorum ve sıra sonuna kadar gelip son kez birleştirmeyi göstereceğim. Ondan sonra 25 santim olana kadar hep aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, geldik yine sıra sonuna. Bakın en son iki tane topuzun arasına trabzanımı yaptım ve burada bitti. Uzatıyorum. Bakın sıradaki topuzun değil, bir sonraki trabzanın tepesine. Çektim. Yine aynı ipin uzantısından girdim. Sıkıştırdım. Bir tane bakın bu şekilde sık iğnemi yapmış oldum. Yine bir sıra boyunca sık iğne dolaşacağız. Her trabzanın tepesine bir tane olacak şekilde dolaşıp geleceğiz. Sonrasında yine aynı şekilde buraya bağlayacağız. Buraya bağladıktan sonra bakın artık hep şu yine aralardaki, yani şu topuz burgu şeklinde görünen trabzanlarımızın şu arasındaki görünen trabzanlara, şunlara şu şekilde gireceğiz. Böylece yine o böyle ara ara şu büyük topuzlardan, burgulardan yapmış olacağız bu şekilde. Burgularda lütfen uzatmayı unutmayın. Yoksa çok fazla arkada böyle kasma yapar örgünüz. Bu örnekte tabi birazcık fazla ip gidiyor. Yani çünkü şu üstten yaptığınız atmalar biraz fazla ip gitmesine sebep oluyor. Normal bir sık iğneyle ya da trabzanla yapacağınız bir örneğe göre daha fazla ip yemesine sebebiyet veriyor. Onu da hatırlatmış olayım buradan. Evet, bu şekilde 25 santim öreceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Hem böyle örnek var gibi ama sadece böyle bir düz bir örnek gibi göründüğü için de çok boğmayacak. Gerçekten güzel bir sırt çantası yapacağız bu şekilde. 25 santim yapalım. Gelelim daha sonra diğer detaylarıyla devam edeceğiz. Yine kapağı olacak. Yine askılarını yapacağız, büzgüsünü yapacağız vesaire. Daha birçok aşaması var. Dediğim gibi unutmuyoruz. 25 santim olana kadar örneğimizi devam ettiriyoruz bu şekilde. Bir sıra örnek, bir sıra sık iğne, bir sıra örnek, bir sıra sık iğne. Lütfen karıştırmayalım. Örneklerimizi hep şu aradaki trabzanlara kuracağız. Haliyle böyle zikzak hep aralarından çıkan bir örnek görüntüsü elde etmiş olacağız diyorum ve 25 santim örüp geliyorum. Evet, çantamızın artık ağız kısmını bitirmek üzereyiz. Şimdi burada şöyle bir durum yaşadım. Bilerek bunu sizlere de göstermek istiyorum. Ola ki böyle bir şey yaşarsanız ne yapmanız gerekiyor diye. Şimdi benim aynı cinsten iki tane rafyam vardı ve bu çantamı şu sadece örnek kısmını ağzına kadar bitirmesine tam tamına iki tane rafya gitti.
Ve şu an şurada şöyle görüyorsunuz, şu kadarcık bir ipim kaldı. Artık bunu ağzını bununla dolaşmayı bırakıyorum. Neden? Çünkü ben bununla başlarsam yaklaşık zaten şöyle bir 15-20 santim sonra bu bitecek zaten. Sonra yeni ipe geçmek zorunda kalacağım. Bu sefer elimde şimdi devam edeceğim. Farklı rafyalarım var. Şimdi bu ikisi de aynı cins rafya. Bu rafyalarımda şu örmüş olduğum rafyaya göre daha ince bir rafya. Bakın bu daha kalın bir rafya. Şu ikisi ise ince rafyalardan. Farklı yerlerden aldığım rafyalardı. Size hep bahsettiğim, bereketli dediğim şu ince rafyalarımız. Yani bunun ikisi neredeyse bunun bir tanesine eşit. O yüzden şimdi ne yapacağım? Ağız kısmında artık bu ipi bırakacağım. Şu iplere geçeceğim ya. Bu ipe geçtiğimde de şu yöntemi uygulayacağım. Şimdi ağzını çevirirken ve kapağını yaparken bu ipleri kullanmak durumunda kalacağım için 2 kattan kullanacağım. Yani bu ipleri kullanırken çift kat yapacağım. Çünkü sadece bundan yaparsam bir ölçülendirmem çok daha zor olacak. İkincisi de kapağım çok yumuşak bir formda olacak. Yani kapağımın biraz daha diri, aynı örneğinde yani şu çantada olduğu gibi daha tok olmasını istiyorum. Çok minik bir fark var. Yani renk tonunda inanın çok ufak bir renk tonu var. Şöyle görebilirsiniz. Bakın tabanında da onu kullanmıştım. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum ama yani böyle çok dikkatli, böyle bayağı bir ışık altında falan bakmanız lazım. Çok hafif bir renk tonu farkı var. O yüzden tabanını da ben risk almamak için bu incelerle yapmıştım. Bu taban da aynı şekilde ince iple yapıldı. Aynı şekilde kapağını da şimdi bu ince iple yapacağım. Dediğim gibi ortasında başlamayın. Bakın ben tam bütün gövdeyi ne yaptım? Aynı iple bitirdim. Şimdi kapağın da tamamını aynı iple yapacağım. Hani böylece renk tonu farkı bizim için sıkıntı olmayacak. Şimdi hazırsanız hemen çantamızın şu ağız kısmını bir bitirelim, tamamlayalım. Bu arada astarını hazırladım. Şöyle göstereyim bir taraftan. Tabii siyahın azizliği yine. Bakın şöyle göstereyim. Makineyle diktim bu sefer astarını içine. Yine her zamanki gibi bakın dak kumaş çalıştığımız için sert, tok bir astar. Çantaya da daha güzel bir diklik veriyor. Bu kumaş tek başına, yani telalı bir kumaş hissi veriyor. O açıdan dak kumaşı her zaman tavsiye ediyorum. Dilerseniz artık şu ağız kısmını bitirelim. Şimdi bu ipimizi burada ne yapıyorum? Sonlandırıyorum. Yani artık bu ipi kullanmayacağım. Çünkü dediğim gibi renk tonu farklı olsun istemiyorum. Şöyle bunu burada kestim. Bakın şu şekilde. Bunu bu şekilde bitirdim. Şimdi üstüne artık ters sık iğne yöntemiyle ağız çevireceğim. Ya da dilerseniz bu bir sırt çantası. Zaten içinde gözükmeyecek. Direkt isterseniz ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. Hatta ilmek kaydırma yapalım. Çok bir ağzını böyle pıtırcıklı yapmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Her şey anında doğaçlama. Şöyle. Bakın 2 ipimi birden aldım. Bu sefer şimdi bu ipi ne yapmam lazım? Artık gizlemem lazım. Çünkü üstüne örmeyeceğim. Yani ilmek kaydırma gideceğim için şöyle sık iğnelerimin arasına bu ipimi şöyle gizliyorum. Şu şekilde bakın ipimi arasına soktum. Sıfırdan kesebilirim. Şimdi artık ilmek kaydırmama başlıyorum. Herhangi bir yerden girdim. İpimi alttan çektim. Şöyle. Hemen bir yanındakine, yine siyahın azizliği tabii ki de görmekte bakın. Hemen bir sonraki deliğe giriyorum. Ve ilmek kaydırmamı yapıyorum.
Bir sonraki deliğe girdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir sonraki deliğe girdim. İlmek kaydırmamı yaptım. Bu ağız kısımlarında mutlaka bir bitirme yöntemi kullanın. Çünkü bu sizin çantanızın ağız kısmının daha diri olmasını sağlayacak. Yani daha sert bir formda olmasını sağlayacak. Geçtim yan tarafa. Yalnız şurada bir tel çekme oldu sanırım. İp inceldi çünkü. Bir bakalım. Ağız kısmında istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ama ters sık iğne yöntemiyle bu ilmek kaydırmanın şöyle bir avantajı vardır. Çantanın ağzının o yayıklığını toplamış olursunuz bu yöntemle. Bu şekilde. Bütün çantanın ağız kısmını şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir ağız kısmını kalınlaştırmış, toklaştırmış olduk. Hemen dolaşıp sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sonuncuyu bıraktım. Bakın bir öncesinde bırakıyorum. Bu ilk battığım yer. Bu ara boş. Hemen ipimi şöyle kestim, çıkarttım. Şimdi her zamanki gibi ilmek kaydırmalarımızın ağız kısmını iğne ile tamamlıyoruz. İlk yaptığım bakın ilmek kaydırma bu. Şöyle ikisine birden V'nin giriyorum. Sonrasında şu ipin çıktığı merkez noktası, bakın şöyle ipin ilk çıktığı şu merkez noktasından arkaya geri giriyorum. Böylece bakın hiç belli olmayan bir ağız kapanışı yapmış olduk. İplerimi yine yataydan ilmek sık iğnelerin içinden gizleyeceğim onları. Şimdi bu kısım bittiğine göre artık nereye geçiyoruz? Öncelikle büzgümüzü yapmamız lazım. Şimdi büzgü bizim için önemli. Çünkü bu çantada kapağı yapmadan öncesinde mutlaka büzgümüzü yapmamız gerekiyor. Şimdi neden bunu yapıyoruz? Çünkü o çantanın kapanmış formunu bir vereceğiz. Yani büzülmüş formunu bir vereceğiz. Sonrasında o sırt kısmında yani ne kadar şu arkadaki o pileden sonraki kısım ne kadarsa ona göre o ilmek sayısına göre bir kapak hazırlayacağız. Şimdi büzgümüzün ucuna metal takacağız. Yani ben metal takacağım. Metal takacağım için de bakın yine boşluk bırakmıyorum. Ama siz eğer ki püskül vesaire herhangi bir şey bağlayacaksanız bunu bağlayabilmek için şöyle bir yine nereden baksanız bir 15-20 santimlik bir ip bırakın. Dediğim gibi ben bırakmayacağım. Şimdi bu yöntem çok güzel. Bunu şimdi iki farklı türünü yapmaya başladım ben. Size de bunu göstereceğim. Şöyle şunu bir şöyle sıkıştırıyorum. Sonrasında şimdi iplerimi ayırıyorum. Bu sefer iki kat yapmadım. Çünkü zaten ben bunu birazcık kalınlaştıracağım. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim size biraz daha. Şöyle inelim. Şu her zamanki biliyorsunuz şu şekilde bir bizim yaptığımız bir büzgü var. Bunu bilmeyen yok artık herhalde. Çift iple yaptığımız. Bakın birini şöyle geçiriyorum. Diğerini parmağımdakiyle çıkartıyorum. Tekrar göstereyim şöyle alttan üste doğru tığıma geçirdim. Bakın tığımda 2 ilmek oluyor böylece. Sonrasında çıkartıyorum. Bu bize çiftli bir zincir yapmış oluyor. Ama bakın şu anda
ince formda oluyor bu şekilde. Yani tam istediğim kalınlıkta değil. Önce bunu istediğim boya gelene kadar, bunu da nasıl hesaplıyorduk? Tekrar söyleyelim. Çantamızın ağzını ölçün. Ağız çevresi genişliğinde ölçün. Eğer bağlamalı yapacaksanız mutlaka ve mutlaka birazcık daha ondan bir 10 santim kadar daha uzun tutun. Ama ben bağlamalı yapmayacağım. Büzülecek direkt. O yüzden tam ağzı kadar yapsam benim için yeterli olacak. Çünkü aşağıya doğru çok sarkmasını istemiyorum. Hemen bu şekilde yapalım. Gelelim. Sonra ne yapacağız? Onu göstereceğim. Evet, ben 86 santim yaptım. Benim için yeterli. Şimdi dediğim iki tekniği bahsetmek istiyorum size hemen. İpimi artık şurada koparayım. Şimdi eğer benim gibi enli bir form yapmak istiyorsanız, yani hazır deri büzgülerde olduğu gibi enli bir form yapmak istiyorsanız, o zaman birazdan benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Ama eğer ki siz yuvarlak formlu bir kordon olsun, yani ben bağlayacağım ama bu kadar ince de olmasın, daha dayanıklı olsun diyorsanız, o zaman size hemen başka bir yöntem söyleyeceğim. Bakın, şöyle örgümüzün bir tarafı görüyorsunuz hep böyle V ve düzgün bir şekilde. Bunun yan tarafları da aynı şekilde. Bir de bunun arkası var. Arkası daha böyle ters örgü gibi. Bu görmüş olduğunuz şu ters örgü, bakın şöyle tabi siyah olduğu için görmekte zorlanıyorsunuz. Buralara girerekten ilmek kaydırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani birer tane ilmeğini tutacaksınız. İlmek kaydırmayla ilerleyeceksiniz. Hemen nasıl oluyor onu da bir göstereyim. Bakın, daha yuvarlak, daha kalın bir form kazandırdı büzgümüze. Bu kağıt ipteki yaptım. Mesela bu bağlama olacağı için o ilmek kaydırmayla gittim. Daha kalın, daha sağlam, gerçekten hem esnemiyor, hem hiçbir şey olmuyor, hem de daha yuvarlak, bağlanabilir bir form oluşmuş oldu bu şekilde. Hem düzgün bir yöntem. Hani şu makinelerle yaptıkları yuvarlak bir örgü makinesi var ya, böyle kolu çeviriyorsunuz, örüp gidiyor. Aynı onun gibi bir kordon elde etmiş oluyorsunuz bu ilmek kaydırmayla giderseniz. Ama ben tabii ki de dediğim gibi metal aksesuar takacağım. Ben ilmek kaydırmayla gitmeyeceğim. O zaman ne yapıyorum? Bakın, şu görmüş olduğunuz herhangi bir arasından V'leri düzgün kalacak şekilde bırakıyorum. Ama bakın, ikisine birden giriyorum. Yani tam ortadan. Ah, gösterebilsem bir de. Bakın, şöyle yaptığımızda bakın şu ortada delikler var ya. Bunun bir tarafı V, diğer tarafı V. O V'lerin tam aralarına giriyorum. Yani tığımın üzerinde hep 2 ilmek oluyor. Altında 2 ilmek oluyor. Şu şekilde. Başlıyorum buraya normal sık iğne yapmaya. Bakın, bunda da hep sık iğne. Eğer daha enli olsun istiyorsak sık iğne, daha yuvarlak bir formda olsun istiyorsak o zaman sık iğne değil ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Bu kordonlarınızın hem daha sağlam olmasını hem de birazcık daha hacim kazanmasını sağlamış oluyor. Bakın, şu şekilde giriyorum. Dediğim gibi tığımın üstünde 2 ilmek, tığımın altında 2 ilmek. Tam ortadan giriyorum ve sonrasında bakın ipimi de içinden yürütüyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Böylece daha enli bir form kazanmış oldu. Peki o zaman ben bunu zincirin üzerine yapsaydım bu sık iğneyi olmaz mıydı? Allah'ım, ne olursun göster. Evet. Şöyle. Olurdu. Elbette olurdu. Ancak bu şekilde yaptığımızda daha kalın, daha tok bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Hem de şu alt kısmı çok daha, şöyle, nasıl görürsün ya? Hadi gör. Şu alt kısmı böylece daha düzgün olmuş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar, yani bütün ilmeklerimizi bitirene kadar sık iğnelerimizi yapıp geleceğiz.
ve büzgümüzü artık yerine takıp çantamızın formunu oluşturacağız ki böylelikle kapağımızı örmeye başlayabilelim. Hemen bu şekilde sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, büzgümüzü bitirdik, hazırladık. En son dediğim gibi ağız kısmına metal aparatlarını takacağım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu aşamayı. Şimdi dilerseniz hemen büzgümüzü takalım. Büzgüyü taktıktan sonra bir yerimiz belli olsun. Kapağı ne kadardan yapacağız ona bir bakalım. Sapta olduğu gibi şöyle ipimizi de bu arada koparalım. Böyle bunları daha sonra bir bağlayacağım. Sonra şöyle hemen sık iğnenin arasına gizleyeceğim. Sapımızı hatırlayalım. 140 santim sapımızı ördük. 6 sık iğnemiz var. Git gel git gel şeklinde tamamladık. Yani 6 sık iğne gittik, 6 sık iğne geldik. Bu şekilde 140 santim olacak şekilde bunu da tamamladım. Sapımız sadece düz git gelden ibaret. Aynı bunun şöyle şu kadar falan bir büzgü aparatını yapacağım. Şu şekilde göstereyim şöyle. Hemen bunu içine sıkıştıracak kadar. Hatta oradan hemen hesaplayalım ne kadar yapmam gerekiyor. Şöyle şu kadar yeterli olacak. Bakıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 sıra yine 6 sık iğneden 11 sırada bir git gel örelim. Büzgü aparatımız için onu da halledelim. Sonrasında hemen hızlı bir şekilde artık kapağımıza geçelim. Nasıl yapıyoruz hemen başlangıcını göstermiş olayım sizin için de. Böylece hem büzgümüzü hem de askımızı yani sapımızı bu şekilde direkt yapacaksınız. Bakın bu benim birinci zincirim. 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu sık iğne için bir tane de yükseklik için çektim. 7 tane zincirimi çekiyorum. Arkayı çeviriyorum. Şu arkadaki çevirdiğimizde böyle orta kısımda şöyle tombikler var. Bakın şöyle tam ortasında. Elinizde örgüyü çevirdiğinizde görürsünüz. Onların içine girerekten alt kısmının düzgün olmasını istiyorum. Çünkü şöyle hemen 6 tane sık iğnemi yapıyorum buraya. Zincirlerin her bir zincirin içine bir tane olacak şekilde 6 sık iğnemi yapıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna kadar. Hemen bir zincir çektim, döndüm. Geldim. İlk boşluktan itibaren yine her sık iğnenin tepesine bir sık iğne olacak şekilde burada biliyorsunuz ters gitgellerde kenarda bir çıkıntı oluşuyor. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa dönüşlerinizde zincir almadan dönebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şöyle yaptığınızda bakın şurada bir dalgalanma oluşuyor ya. Eğer siz bu dalgayı istemiyorsanız, buranın daha düz çıkmasını istiyorsanız şu dönüşlerdeki o bir zinciri çekmeye bilirsiniz. Eğer o zinciri çekmeyip örerseniz o dalgalanmada olmayacak. Yani ne demek istiyorum? Mesela bunu bu şekilde ördüm ya. Dönerken direkt dönüyorum. Mesela bu ip böyle biraz uzatıyorum. Direkt şu şekilde örmeye başlıyorum. Yani hiçbir şekilde oraya bir zincir çekmiyorum. Hatta şöyle göstermiş olayım. Şu ipi dilerseniz yukarıya çekip üstüne örerek de devam edebilirsiniz. Ben onun yerine direkt iğneyle gizlemeyi tercih ediyorum. Yine aynı şekilde bakın. Hafif şöyle biraz uzun tutuyorum. Döndüm. İlkini yaptım. Bu
Bu şekilde olduğunda kenarları daha düzgün bir şekilde, düz bir şekilde gidiyor. Ama benim için çok şey değil. Öyle de olsa, öyle de olsa. Burada çok önemli bir detay değil. Bu kullanım alanında. Hani başka yerlerde daha önemli olabilir. Ama bu kullanım şeklimizde çok da önemli bir detay değil. Hemen göstereceğim. Bakın kastettiğimiz şey şu. Kenarı ne oldu? Şöyle düz gitti. Bakın şu çıkıntılar oluşmuyor. Yani şuradaki gibi şu dalgalanma oluşmuyor. Şu dalga yok. Onun yerine kenarı bu şekilde düz bir şekilde çıkmış oluyor. Böyle ördüğünüz zaman. Dilerseniz bu şekilde bu yöntemi kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 sırasını tamamlamışım. Geriye kaldı 7 sıra. Hemen örüp geliyorum. Evet, 11 tane sık iğnemi yaptım. 11 sıra sık iğnemi yaptım. Dikmek için biraz ip bırakıyorum. Ve bunu çıkartalım ilmeğimizi. İpi yanlış yere çekmiş. Evet, ipimizi çektik. Bakın kastettiğimiz olay bu. Şu kenar bu şekilde daha düzgün bir şekilde gidiyor. Burada ise daha dalgalı bir şekilde gidiyor. Bu bir zincir. Dönüşlerde bir zincir çektiğimiz, bu da zincir çekmediğimiz diyebiliriz. Hemen artık bunu da hazırladıysak ne yapıyoruz? Çantamızın ağzına büzgü aparatını geçiriyoruz. Evet, başlayalım şimdi kapağımızı yapmaya. 28 tane zincir çekerek başlayacağım. Bakın benim ipim 2 kat. Siz kendi rafyanızı ikiye katlamayın. Çünkü siz çantanızın her yerini aynısıyla ördünüz. Tekrar söylüyorum. Benim rafyam kalındı. Rafyam bitti. İnce rafyaya geçti. Mecburen 2 katlı olarak kullanıyorum. Tekrardan hani videonun burasında falan açanlar olursa diye söylüyorum. Benim 2 katlı kullanma sebebim bu. Evet, bu şekilde toplamda şimdi benim 28 tane sık iğne elde etmem gerekiyor. O yüzden 28 tane sık iğneler için bir tane de yükseklik için toplam 29 tane zincirimi çekip hemen geliyorum. Evet, 29 tane zincirimizi çektik. Hemen bakın çevirdim örgünün arkasını. Arkadaki şu orta loblara bataraktan 28 tane sık iğnemi yapacağım. Ben full sık iğne yapmaya karar verdim. Örneğim çünkü çok hareketli. Yani çok kabartılı bir örnek. Başlangıçta orta göbeğini örnek kenarları sık iğneli gibi bir model düşünmüştüm. Ama o bile beni çok yordu gerçekten. O yüzden full sık iğne yapmaya karar verdim. Ama bu sefer sık iğnelerimizi yapacağız ama hep yüzünden yapacağız. Yani git gel git gel şeklinde o görüntüyü istemiyoruz. Onun yerine böyle hep yüzünden bir sık iğne görüntüsü olsun istiyorum. Bu şekilde 28 tane sık iğnemi yapıyorum. Geliyorum. Ondan sonra bir üst sırada nasıl hep yüzünden öreceğiz onu göstereceğim. Geldik şimdi sıra sonuna. Bakın ilk sıra 28 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen şöyle arkaya dönüyoruz. İpimi arkaya aldım. Hemen ilkinden itibaren ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Arka sırayı hep bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşıyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırmayla sıra sonuna kadar gidip gelelim. Şimdi yüzüne geldik. Artık ilmeklerimizin arkasında bir de ilmek kaydırmamız var. İkisini birden alıyoruz. Bakın
İkisine birden giriyorum. Battım ve sık iğnemi yapıyorum. İkisine birden. Yani ben normal ilmek yerime batıyorum ama onun içinde bir de ne var? İlmek kaydırma var. Haliyle böyle şöyle kocaman kocaman kalın kalın sık iğnelerim olmuş oluyor bu sırada. Bakın kocaman sık iğnelerim oldu. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Yüzünden sık iğnelerimizi yapacağız. Arkasından ilmek kaydırmayla dolanacağız. Böylece hem hep yüz örgüsü olmuş olacak, yüzünden örmüş olacağız. Hem de aynı zamanda bakın kalın bir şeyin üzerine ördüğüm için böylece sık iğnelerim kocaman kocaman olmuş oluyor. Hem de aynı zamanda bu sayede daha kalın böyle sert bir kapak elde etmiş olacağız. Dediğim gibi sıra sonuna kadar gideceğim. Arkayı ilmek kaydırma. Bir daha sıra sonuna kadar gideceğim. Arkayı ilmek kaydırma. Hep bu şekilde istediğim boya gelene kadar örüp geliyorum. Ve evet, çantamızı bitirdik. Harika, şahane bir çantamız oldu. Görüyorsunuz değil mi? Bu yöntemle ördüğümüzde nasıl güzel bir kapak oldu. Yani hep yüzünden örgü, gayet güzel bir görüntü. Üstüne üstlük de çok sert, yani eğilip bükülmeyecek bir kapak yapmış olduk. Yine görüyorsunuz her zamanki gibi büzgü detaylarımızın ucuna altın aksesuarlarımızı taktık. Tabanımızı içten bir yine de hani ihtiyaç yoktu aslında ama yine de bir kanvas geçirip kanvası da bu görmüş olduğunuz aparatlarla tutturdum. Hem bu aynı zamanda da çantanın yere değen ilk tarafı şu aparatlar olduğu için de tabanınızın daha geç yıpranmasına sebep olacaktır. Her zamanki gibi ayarlanabilir sap çalıştık. Dilerseniz şöyle arkasına da bakalım. Görüyorsunuz yine askımızı şöyle anlatayım. Kapağımızı taktık. Kapağımızı nereden taktık? Sağlam olsun diye iki sıra halinde ilmek kaydırmayla kapağımızı taktık. Bakın şöyle hem birinci sık iğnenin altından hem de onun bir altından iki sıra halinde kapağımızı monte ettik. Hemen onun altındaki sıradan da sapımızı aynı şekilde bu sefer bunu iğneyle dikerekten tutturdum. Sapımızı tam orta kısmını yapıyoruz, unutmayalım. Görüyorsunuz bu şekilde yine D halkalarım vardı. D halkalarıma öncelikle ipim zaten ince olduğu için, çok kalın olmadığı için şöyle döndürüp hani iç geçirdim içine ve sonrasında buraya tutturdum ilmek kaydırmayla ikisini de. Sonrasında biliyorsunuz metre halinde satılan zincirlerimiz var. Ondan tam 20 adet zinciri öncelikle bir tanesini buraya taktım. Sonrasında ucuna yine bu şekilde bir papağan geçirdim. Bu sayede biliyorsunuz bunu ayarlanabilir bir sap olarak kullanabiliyoruz. Yani dilediğiniz yere bunu takabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz şöyle herhangi bir yerine takıp bu şekilde boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Böylelikle çok kullanışlı bir çanta oluyor. Her boya, her kiloya uygun bir sap haline gelmiş oluyor çantamızın sapı. Şöyle yine şu tarz bir kilit kullandım bu sefer. Şöyle üstten döndürmelilerden. Geçen seferkini geçirmeli yapmıştım geçen çantamda. Bunda bu sefer böyle bir kilit kullandım. Kilidi biliyorsunuz astarlamadan önce yerini ayarlayıp geçiriyoruz. Arkasından zaten sabitleme aparatları var. Yine sımsıkı bir büzgümüz var. Bakın yani eğer bunu yapmazsanız bu burada kalmaz. Yani bunun tam sıkı olması gerekiyor ki böyle büzebilelim rahatça. İçi oldukça geniş, kocaman bir çantamız oldu. Tabii ki de siyah olduğu için şu an detayları göremiyoruz. Ama şöyle göstereyim. Bakın makineyle diktim bu sefer çantamıza. Siyah zaten gözükmüyor. Böylece şöyle daha makine dikişleri biliyorsunuz daha sağlam oluyor.
Şu şekilde siyah dak kumaş kullandım. Kumaş zaten oldukça kalın ve toktu. Örgümüz zaten biliyorsunuz oldukça çift kat gibi örülen bir örgü. Bu da son derece kalıp gibi sert bir örgü. Hiçbir şekilde çökme yapmayacak bir model. Yani çantanızın bakar mısınız? Yani içinde hiçbir şey olmadığı halde bile son derece muntazam bir şekilde duruyor. Şu tombikliğe bakar mısınız ya? Gerçekten öyle güzel bir kalıbı oldu ki inanamazsınız. Bu çok önemli. Yani doğru bir şekilde büzerseniz çantanızın formu çok güzel olacak. Ve dediğim gibi her zaman için şu torbalarda ya da sırt çantalarında şu bombe bizim istediğimiz bombe. Gerçekten tombik. Şöyle bakın yandan da göstereyim. Çok güzel bir formu oldu çantamızın. Şöyle gösterelim. Tekrardan kapatalım. Tüm detaylarıyla gerçekten çok beğeneceğiniz, hani ördüğünüzde bakmaya doyamayacağınız bir çanta. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım buraya kadar sabırla benimle bu videoyu izlemiş, bu çantayı örmüşsünüzdür diyorum. Instagram'a da mutlaka resimlerini bekliyorum. Ben de çok merak ediyorum çünkü sizlerin yaptıkları çantalar nasıl oldu? Çok güzel farklı renkler kullanıyorsunuz. Her çanta her renkte gerçekten bambaşka bir yapıya dönüşüyor. Ben yine her zamanki gibi çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.